Merhaba. Hayatımıza giren süper kahramanlarla tarihte yer alan gerçek Türk kahramanlarını karşılaştıracağımız bu videoda kahraman atalarımızı saygı ve minnetle anmayı bir borç biliriz. Hulk, Marvel Comics adlı ünlü çizgi roman üreticisinin ortaya çıkardığı bir hayali kahramandır. İnanılmaz bir güce sahip olan bu yeşil dev, duygularını, öfkesini kontrol edemez. Gücünü öfkesinden alan Hulk, su altında nefes alabiliyor ve bir seferde kilometrelerce zıplayabiliyor. Sıradan bir insan gücüne sahip olan Hulk, sinirlendiğinde ise bir binayı yerinden sökebilecek kadar güçlü bir canavara dönüşüyor. Aynı zamanda kendi kendini tedavi edebilme özelliği de bulunuyor. Koca Seyit 18 Mart 1915'te müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıda bulundu. İngilizlerin Ocean gemisi Türk topçularını vurmuş, Koca Seyit'in birliğindeki askerlerin bir kısmı şehit olmuş, bir kısmı da ağır yaralanmıştı. Bu durum karşısında Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı, mekanizması bozulan bir topun 276 kilo olan mermisini sırtına alarak namluya sürmüş, topu ateşleyip İngiliz zırhlısını vurarak koskoca bir savaşın seyrini değiştirmişti. Yanında kalan son silah arkadaşı Nidel Ali bu olayı, top mermisini yerleştirmek için basamaklara her çıktığında Koca Seyit'in kemiklerinden duyulan çatırdama seslerini unutamıyorum sözüyle anlatmıştır. Koca Seyit, halkın aksine gücünü öfkesinden değil, damarlarındaki esaret kabul etmeyen şerefli kanından ve içindeki uçsuz bucaksız vatan sevgisinden almıştır. Superman, Amerika'nın en önemli kültürel ikonlarından ve süper kahraman endüstrisinin en bilindik hayali karakterlerinden biridir. Sayısız maharetleri arasında en önemlileri, zamanı geriye alabilecek kadar hızlı uçmak, uzay boşluğunda hayatta kalabilmek, gözlerini lazer silahı gibi kullanabilmek, karşısına çıkan her şeyi nefesiyle dondurmak ve süper dayanıklı bir yapıya sahip olmasıdır. O bir kuş, hayır o bir uçak, hayır o Superman repliğiyle hafızalara kazınmıştır. Hezarfen Ahmet Çelebi, tarihte kendi geliştirdiği takma kanatlar yardımıyla uçmayı başarabilen ilk Türk olarak yerini almıştır. Çocukluğundan itibaren hayatını evde yaptığı deney ve araştırmalar ile geçirmiştir. Çoğu kez gökyüzünde uçan kuşları incelemiş ve onlara büyük bir hayranlık beslemiştir. 1632 yılında lodos rüzgarının olduğu bir havada Galata Kulesi'nden kendini boşluğa bırakmıştır. Bu şekilde uçup boğazı geçtikten sonra 3358 metre uzaklıkta bulunan Üsküdar'a inmiştir. O dönemde diğerlerine göre imkansızmış gibi görünen hayallerinin peşinden gitmesi, sahip olduğu cesareti ve hayalini gerçekleştirmesi, kendinden sonra gelecek olanlar için umut kaynağı olmasıyla gerçek bir kahraman olmayı fazlasıyla hak etmiştir. Wonder Woman, tarihin ilk süper kadın kahramanlarından biridir. Özgün, modern ve güçlü bir kadın olan Wonder Woman, çizgi roman tarihinde bir feminizm ikonudur. Kendi kendini iyileştirebilme, ateşe dayanıklılık, çok hızlı uçabilme gibi sahip olduğu güçlerin yanında kılıç, kalkan ve mızrak gibi silahlar da kullanır. Aynı zamanda yakaladığı kişiye doğruları söyletebildiği meşhur bir kementi bulunmaktadır. Kurşun ve silahlara karşı savunma sağlayan bilekliklerini de sıkça kullanmaktadır. Bir dönem Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olarak seçilmiştir. Altuncan Hatun, tarihçiler tarafından Büyük Türk Anası, devlet kurtaran kadın ve dünyanın en güçlü kadını unvanlarına sahip Altuncan Hatun, güzel ahlakı, akıllı ve kültürlü bir kişiliğe sahip olmasının yanında çok iyi derecede ata biner, kılıç ve ok kullanırdı. Gerektiğinde askere komutanlık yapacak kadar cesur ve bilgiliydi. Devlet işlerinde kocası Tuğrul Bey'e yardımcı olurdu. Vatan ve bağımsızlık sevgisi o kadar yüksekti ki, kendi öz oğlunu sultanlığa heveslendiği için zindana attırmış ve Türkmenlerden oluşturduğu bir orduyla kılıç kuşanıp, orduya komuta ederek kocası Tuğrul Bey'in yardımına koşmuştur. Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasını ve parçalanmasını önlemiştir. Altuncan Hatun, ülkeler ve şehirler yönetiyor, ordulara kumanda ediyor, tozlu yollarda at sürüyor, geceleri uykusuz geçiriyor ve sade savaş elbiseleri giymekten çekinmiyordu. Gerçek bir kahraman olmayı fazlasıyla hak etmiştir. Bize de tarihimizin bu kahraman kadınını saygıyla anmak düşüyor. Spider-Man,
Türkçe'ye Örümcek Adam olarak geçmiştir. Dünyanın en popüler ve yetişkin olmayan ilk süper kahramanıdır. 10 ton yükü kaldırabilir. İnsanüstü refleks ve denge unsurlarına sahiptir. Hemen hemen her yüzeye yapışabilir ve sahip olduğu örümcek hisleri tehlike anında onu önceden uyarır. Ayrıca bir örümcek gibi ağ örmesini sağlayan, kendi tasarımı olan ağ atıcılarını kullanarak binalar arasında neredeyse uçarcasına dolaşabilir. Bu sayede düşmanlarını etkisiz hale getirir. Ulubatlı Hasan Peçevi, ünlü tarihinde kendisinden Adem ejderhası olarak bahsetmiştir. İstanbul fethedilirken surlara ilk önce çıkan ve Türk bayrağını surların üzerine ilk diken askerdir. 30 arkadaşıyla birlikte Topkapı surlarına tırmanmıştır. 18 arkadaşı çıkmaya çalışırken öldürülmüş, en yüksek yere çıktığı zaman da takımında yalnız o kalmıştır. Bayrağı dikmeyi başarmış, ancak ne var ki ilk önce bacağının dizinden aşağısını vücudundan ayıran kılıç darbeleri, daha sonra Bizans askerlerinin taş ve ok yağmuru onu şehit etmiştir. Vücudundan tam 27 ok çıkarılmıştır. Fatih Sultan Mehmet kendisinden bahsederken, "Ulubatlı Hasan'ım, ne kadar şanslısın. Eğer sultan olmasaydım Ulubatlı Hasan olmak isterdim" sözünü söylemiştir. Örümcek Adam'ın aksine yapay ağlar ve güçler yerine bir çağı kapatıp diğerini açacak çok önemli bir savaşta tüm vücudunu siper etmiş, üstün cesareti, vatan ve millet sevgisiyle canını hiç düşünmeden ortaya koymuştur. Invisible Woman, Fantastik Dörtlü'nün vazgeçilmez üyelerinden birisidir. Gümüş Çağ'da yaratılan ilk kadın süper kahramandır. Görünmez olabilir ve aynı zamanda başka nesneleri de görünmez kılabilmektedir. Manyetik bir savunma da yapabilmektedir. Bu yeteneklerine ek olarak yakın dövüşte çok iyidir. Eşi benzeri olmayan şefkat duygusu onu doğuştan gelen bir lider yapar. Nene Hatun, Rus işgaline karşı direnişin bir sembolü haline gelen Nene Hatun, 20 yaşındayken düşmanın Aziziye tabyasını ele geçirdiği haberinin cami minarelerinden duyurulması üzerine küçük yaştaki oğlunu ve 3 aylık kızını evde bırakarak tabyalara koştu. Aziziye tabyasını sopayla, taşla, kazma ve kürekle savunanlara katılarak cesurca savaştı. Erzurum'un her karış toprağında cephane taşıyarak, yaralılara hemşirelik yaparak, yemek pişirerek, su dağıtarak, hizmetten hizmete koşarak destanlaştı. Tabyalarda yaşanan çarpışmada yaralandı ve gazi unvanını aldı. 1952 senesine gelindiğinde kendisine 3. Ordu'nun nenesi unvanı verildi. Ölümünden bir sene önce Nene Hatun'u görmeye gelen NATO Başkomutanına "Ben o zaman icap eden şeyi yapmıştım. Bugün de icap ederse aynı şeyi yine yaparım" diyerek bu ülkenin kolay kolay esaret altına alınmayacağının en güzel örneklerinden birini göstermiştir. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.